Gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman kimdir? Batman mi? Superman mi? Yoksa Iron Man mi? Hepsi çok değerli ve köklü karakterler. Fakat biri var ki o tüm süper kahramanların temsilcisi. Onun ismi Spider-Man. Living on the edge, fighting crime, spinning webs, swinging from the highest ledge. He could leap above our heads. Villains on the rise and the city's victimized. Looking up with no surprise, arriving in the speed of time. Spectacular, spectacular. Bugün oynadığım en iyi 10 Spider-Man oyununu sıralayacağım. Fakat videonun en başında bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu sıralama tamamen benim şahsi sıralamam olacak. Çoğunluk tarafından beğenilen bir oyunu ben kendi nezdimde beğenmemiş olabilirim. Tam tersi bir durum da aynı şekilde söz konusu olabilir. Sıraladığım tüm oyunları oynadığım ilk zamandan kalma duygularım ve düşüncelerime yönelik sıralayacağım. Yani daha basit anlatmak gerekirse benim 10 yaşımda oynayıp beğendiğim bir oyunun şu anda oynanabilirliği olmayabilir. Şu anda oynarsam belki de aynı zevki alamayabilirim. Veya siz şu anda oynarsanız şu anda zevk alamayabilirsiniz. Bu yüzden tekrarlıyorum. Bu videodaki sıralama tamamen benim şahsıma münhasır bir sıralama olacak. Zamanında oynadığım ve hafızamda güzel birer ana olarak kalan oyunları 10 numaradan 1 numaraya kadar sıralayacağım. Bu tür videoların metin yazımı ve montajlanması günlerimi, hatta bazen haftalarımı alıyor sevgili dostlar. Bu sebeple videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek ve içeriklerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Listemizin 10 ve 9. sıralarında The Amazing Spider-Man serisi yer alıyor. Bu iki oyunu birlikte değerlendirmek hem hikaye hem de mekanikler açısından bir bütünlük sağlayacağı için en doğru tercih gibi geldi. Ancak serinin bu sıralarda yer almasının nedenlerini anlamak için biraz daha derine inmemiz gerekiyor. Öncelikle The Amazing Spider-Man aynı isimli filmle birlikte piyasaya sürülen bir oyun. Filmde anlatılan olayların devamını konu alması hikaye anlatımı açısından ilginç bir seçim. Oyunun en güçlü yanı serbest dolaşım mekaniği. New York şehrinde ağlarla sallanarak dolaşmak hala büyüleyici bir deneyim. Özellikle yüksek binaların arasından süzülmek ve yere yakın bir şekilde hızla ilerlemek. Spider-Man hayranlarının sevdiği o özgürlük hissini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Bununla birlikte oyunun dövüş sistemi ve genel oynanış mekanikleri ne yazık ki bir adım geride kalıyor. Batman Arkham Asylum ve Arkham City gibi dönemin süper kahraman oyunları çıtayı inanılmaz derecede yükseltmişken The Amazing Spider-Man bu seviyeye yaklaşamıyor bile. Özellikle dövüş mekanikleri Arkham serisinden esinlenmiş olsa da aynı akıcılığı ve derinliği sunamıyor. Animasyonlar daha yapay ve ham hissettiriyor. Yine de Spider-Man'in çeşitli düşmanlarla mücadelesi, mekaniklerin tekrara düşmesi pahasına belirli bir eğlence sunuyor. The Amazing Spider-Man 2 ise seriyi geliştirmek adına bazı adımlar atmaya çalışsa da ne yazık ki The Amazing Spider-Man 1'den daha iyi bir izlenim bırakamıyor. Oyunun hikayesi Peter Parker'ın hem Spider-Man olarak suçla mücadelesini hem de kişisel hayatındaki zorluklarını ele alıyor. Ancak bu dramatik hikaye anlatımı zayıf yazım ve yüzeysel karakter gelişimleri nedeniyle tam anlamıyla etkileyici olamıyor. Ayrıca görev tasarımları ve yan aktiviteler çeşitlilikten uzak bir şekilde sunulmuş. Şehirde dolaşmak hala keyifli olsa da tekrarlayan görev yapısı oyuncuyu bir süre sonra sıkabiliyor. Serinin belki de en büyük sorunu döneminin çok gerisinde kalmış olması. The Amazing Spider-Man serisi daha önce bahsettiğim Arkham oyunlarının getirdiği yenilikleri yeterince benimseyemediği gibi onları geliştirme konusunda da başarısız oldu. Bu durum seriyi rakipleri karşısında zayıf bir konuma düşürdü. Eğer bu oyunlar 2008'den önce çıksaydı bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi belki. Ancak 2012 ve 2014 yıllarında piyasaya sürülen bu yapımlar o dönem için artık demode sayılabilecek oynanış mekanikleri ve hikaye yapılarıyla dikkat çekti. Yine de The Amazing Spider-Man serisi tamamen kötü bir deneyim değil. Serinin en büyük artılarından biri Spider-Man olarak Manhattan'da özgürce dolaşma hissini oyuncuya yaşatması. Özellikle ağ atma mekaniklerinin sunduğu akıcılık ve atmosfer Spider-Man hayranlarının ilgisini çeken önemli unsurlar arasında. Ayrıca oyunun görsel tasarımı özellikle şehir dokusundaki ayrıntılar ve karakter modellemelerinde belirli bir kaliteyi yansıtıyor. Sonuç olarak The Amazing Spider-Man 1 ve 2
Spider-Man oyunları arasında bir kilometre taşı olamasa da nostalji dolu bir deneyim sunuyor. Eğer Spider-Man hayranıysanız ve serbest dolaşım mekaniğini seviyorsanız bu oyunlar keyifli saatler vaat edebilir belki. Ancak bu seriyi oynarken büyük beklentilerle yaklaşmamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle The Amazing Spider-Man serisi benim listemde 10 ve 9. sıralarda yer alıyor. Listemizin 8. sırasında yer alan Spider-Man 3, tıpkı 2004 yapımı Spider-Man 2 gibi Sam Raimi'nin ikonik Spider-Man filmi üçlemesine dayanan bir oyun. Ne yazık ki Spider-Man 2 kadar etkileyici bir deneyim sunamayan bu yapım, hayranlarını karışık duygularla baş başa bıraktı. Spider-Man 3'ün en dikkat çekici yanı, Tobey Maguire'ın Peter Parker'ı seslendirmesi ve filmde paralel bir hikaye anlatımına sahip olmasıydı. Oyun, sadece filmdeki olayları değil, aynı zamanda çizgi romanlardan esinlenilen yan hikayeleri de barındırıyordu. Bu çeşitlilik, Spider-Man evrenini sevenler için oldukça cezbediciydi. Oynanışa geldiğimizde Spider-Man 2'de beğenilen serbest dolaşım ve ağ sallanma mekanikleri, Spider-Man 3'te daha gelişmiş bir şekilde geri dönüyor. Manhattan sokaklarında özgürce dolaşmak hala keyifli. Ancak bu mekanikler oyunun diğer zayıf yönlerini örtbas etmeye yetmiyor. Oyunun dövüş sistemi biraz daha detaylandırılmış olsa da tekrara düşmeye oldukça meyilli. Bununla birlikte siyah kostüm mekaniği oyuna farklı bir dokunuş katmayı amaçlıyor. Siyah kostümün verdiği güç hissi etkileyici olsa da hikaye boyunca bu mekanik yeterince derinleştirilmiyor. Görsel açıdan Spider-Man 3 dönemi için ortalama bir iş çıkarıyor. Özellikle şehir modellemeleri ve karakter animasyonları daha önceki oyunlara kıyasla gelişim göstermiş. Ancak detaylı grafiklere sahip diğer 2007 yapımlarını düşündüğümüzde Spider-Man 3'ün görsel anlamda rakiplerinin gerisinde kaldığını kabul etmek gerek. Hatırlayalım, aynı yıl çıkan Uncharted Drake's Fortune, Crysis, Call of Duty 4 oyuncuları görsel açıdan hayran bırakmış yapımlardı. Spider-Man 3 bu büyük oyunların arasında maalesef silik kalıyor. Hikaye anlatımındaki zayıflıklar da oyunun puanını düşüren bir diğer unsur. Filmdeki dramatik olayların oyun versiyonu aynı duygusal etkiyi yaratmaktan uzak. Özellikle ara sahnelerdeki animasyonlar ve seslendirme performansları oyuncuları hikayeye tam anlamıyla çekemiyor. Ayrıca yan görevlerin çoğu basit ve tekrarlayan bir yapıda. Bir süre sonra bu görevi zaten yapmıştım hissine kapılmak kaçınılmaz hale geliyor. Ancak Spider-Man 3 tamamen kötü bir oyun değil. Ağ ile sallanarak dolaşmanın verdiği özgürlük hissi, düşmanlarla yüzleşirken kullanılan kombolar ve Tobey Maguire'ın varlığı gibi artıları bu oyunu nostalji dolu bir deneyime dönüştürüyor aslında. Eğer filmlere büyük bir hayranlığınız varsa veya Spider-Man evreninde birkaç saatliğine de olsa kaybolmak istiyorsanız Spider-Man 3 size keyifli anlar yaşatabilir. Ancak bu oyunu mükemmel bir süper kahraman oyunu beklentisiyle oynamamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Sonuç olarak Spider-Man 3 tıpkı siyah kostümde olduğu gibi güçlü yanlarını daha da derinleştirebilseydi çok daha iyi bir yapım olabilirdi. Yine de o dönemdeki çocukluk anıları ve Spider-Man sevgisiyle bu oyuna özel bir yer ayırmadan edemiyorum. Bu nedenle Spider-Man 3 listemde 8. sırada yer alıyor. Spider-Man 2 PC versiyonu çıktığı dönemde Spider-Man hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği bir oyundu. Ancak bu heyecanın oyuna yansıdığı pek de söylenemez. Spider-Man 2'nin konsol versiyonu özellikle PlayStation 2'de açık dünya mekaniği ve o zamana kadar hiçbir süper kahraman oyununda göremediğimiz özgürlük hissiyle oyuncular tarafından baş tacı edilmişti. Ne yazık ki PC versiyonu konsol versiyonundan çok farklı bir yapıya sahipti. Ve bu durum büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Oyunun PC versiyonu açık dünya yerine daha çizgisel bir oynanış sundu. Görev tasarımları oldukça basit ve tekrara dayalıydı. Ayrıca ağ atma mekanikleri ve dövüş sistemi konsol versiyonuna kıyasla çok daha sınırlı ve yavan hissettiriyordu. Kısacası PC versiyonu Spider-Man gibi bir karakterin potansiyelini tam anlamıyla yansıtabilecek bir oyun değildi. Ama şunu da belirtmek gerek. Oyun daha genç yaştaki oyuncular için keyifli bir deneyim sunabiliyordu. Spider-Man 2 PC'nin daha çizgi film tarzı görselleri ve basit kontrolleri özellikle çocuklar için eğlenceli bir atmosfer yaratmaya başarmıştı. Ayrıca oyunun hikayesi Spider-Man 2 filmiyle paralellik gösterdiği için filmin hayranları oyundan bir nebze keyif alabilirdi. Benim de tamamını bitirdiğim ilk oyunlardandır kendisi. Mysterio bölümünü tek başıma geçemediğim için devamlı olarak annem ve babamdan yardım isterdim. Tüm bu sebeplerle Spider-Man 2 PC versiyonu benim listemde 7 numarada yer alıyor. Her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da
oynanış sırasında verdiği küçük mutluluk anlarını da unutmamak lazım. Özellikle Spider-Man hayranıysanız ve bu oyuna dair anılarınız varsa siz de benimle aynı duyguları paylaşabilirsiniz. Ve geldik listemizin 6 numarasına. 2000 yılında çıkan Spider-Man. Bu oyun hem nostaljik hisleri harekete geçiren hem de dönemine göre oldukça yenilikçi mekanikleriyle hatırlanan bir yapım. PlayStation 1, Nintendo 64 ve PC gibi birçok platformda yer alan bu oyun, Spider-Man'in video oyunlarındaki yükselişinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Spider-Man, hikaye anlatımı konusunda gerçekten etkileyiciydi. Stan Lee'nin anlatımıyla başlayan oyun, hem çizgi roman hayranlarını mutlu etmiş hem de Spider-Man evrenine dair detaylı bir giriş yapmayı başarmıştı. Green Goblin, Venom, Carnage ve Doktor Octopus gibi ikonik düşmanlarla dolu hikayesi sizi bir çizgi romanın sayfalarına dalmış gibi hissettiriyordu. Oynanışa gelince, oyun dönemi için devrim niteliğindeydi. Her ne kadar bugünkü oyunlarla kıyasla oldukça basit mekaniklere sahip olsa da Spider-Man'in ağ atarak binalar arasında süzülmesi ilk kez bu kadar etkili bir şekilde sunulmuştu. Özellikle dönemin teknolojisini düşünürsek şehrin sisle kaplı olması teknik bir sınırlamadan kaynaklanıyordu. Ama bu durum oyunun atmosferine ilginç bir hava katmayı başarmıştı. Ayrıca gizlilik mekaniklerinin de zaman zaman oynanışa dahil edilmesi oyunculara farklı yaklaşımlar deneme fırsatı sunuyordu. Tabii ki her şey mükemmel değildi. Kontroller bazen hantal hissettirebiliyordu ve kamera açıları bazı anlarda oyuncuların sabrını zorlayabiliyordu. Ancak dönemin koşullarında bu tür problemleri görmezden gelmek mümkün olabiliyordu. Spider-Man pek çok oyuncu için çocukluklarının unutulmaz bir parçası. Hem hikayesi hem de oynanışıyla bu oyun listemde 6. sırayı sonuna kadar hak ediyor. Eğer bugüne kadar bu klasiği deneyimleme fırsatınız olmadıysa kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Hem nostaljik bir yolculuk hem de Spider-Man'in oyun dünyasındaki köklerini görmek için harika bir seçenek. Listemizin 5 numarasında Spider-Man oyunları arasında eşsiz bir yere sahip olan Spider-Man Shattered Dimensions var. Bu oyun oyunculara Peter Parker'ın yalnızca bir versiyonunu değil, tam 4 farklı Spider-Man'i kontrol etme fırsatı sunarak seriyi bambaşka bir seviyeye taşıdı. Oyun, Madame Web tarafından yönlendirilen bir hikayeye dayanıyordu. Parçalanmış bir mistik tableti bir araya getirmek için 4 farklı evrenden Spider-Man karakterleri bir araya geliyordu. The Amazing Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 ve Ultimate Spider-Man. Her bir Spider-Man'in kendine özgü oynanış tarzı ve görsel estetiği oyunu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biriydi. The Amazing Spider-Man bölümleri klasik ağ atma ve aksiyon dolu dövüş sekansları sunarken Spider-Man Noir bölümleri gizlilik odaklıydı. Karanlık bir atmosferde geçen bu bölümler Batman Arkham serisini andıran bir deneyim yaşatıyordu. Spider-Man 2099, neon ışıklarla dolu fütüristik bir dünyada hız ve refleks gerektiren sahneler sunarken Ultimate Spider-Man ise Venom güçleriyle kaotik bir oynanış vaat ediyordu. Görsel olarak Shattered Dimensions dönemine göre oldukça etkileyiciydi. Her bir evrenin kendine özgü grafik stili oyunculara adeta 4 farklı oyun oynuyormuş hissi veriyordu. Ayrıca seslendirme kadrosu da oyunun başarısında büyük bir rol oynadı. Daha önceki Spider-Man animasyon serilerinde rol almış seslendirme sanatçıları nostalji hissini pekiştiriyordu. Tabii ki oyunun kusurları da yok değildi. Kamera açılarındaki bazı problemler ve zaman zaman tekrara düşen dövüş mekanikleri oyunun kusursuz bir deneyim sunmasını engelliyordu. Ancak genel olarak Shattered Dimensions hikayesi, atmosferi ve 4 farklı Spider-Man'i aynı çatı altında toplamasıyla unutulmaz bir yapım oldu. Spider-Man Shattered Dimensions yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda Spider-Man'in multiverse konseptine harika bir girişi niteliğindeydi. Bu yüzden listemde 5 numarayı sonuna kadar hak ediyor. Eğer Spider-Man evreninin farklı yönlerini keşfetmek istiyorsanız bu oyun tam size göre. Listemizin 4. sırasında yer alan Spider-Man Friend or Foe, diğer Spider-Man oyunlarından oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Bu oyunun temelinde yer alan işbirliği ve mizah anlayışı onu özel kılan unsurlar arasında. Spider-Man Friend or Foe daha çok genç oyunculara hitap eden bir yapım olarak tasarlanmış olsa da her yaştan oyuncuyu eğlendirebilecek bir oyun olmayı başarıyor. Hikaye, Spider-Man'in en büyük düşmanlarıyla yani Green Goblin, Doktor Octopus, Sandman ve Venom gibi kötü karakterlerle işbirliği yapmasını gerektiren bir kurguyu merkezine alıyor. Oyunda bu düşmanlar
birer müttefike dönüşüyor ve Spider-Man ile omuz omuza savaşıyorlar. Bu dinamik oyunun isminde de açıkça görülen dost mu düşman mı temasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Oynanış açısından Friends or Foe aksiyon dolu bir beat'em up deneyim sunuyor. Bölüm tasarımları her bir düşmanın benzersiz yeteneklerini kullanmanızı gerektirirken takım arkadaşlarınızla birlikte dövüşmek oldukça eğlenceli. Oyunda Spider-Man dışında da birçok karakteri kontrol edebilmek büyük bir artı. İster kötülerin güçlerini kullanın, ister Spider-Man'in klasik hareketlerine güvenin. Oyun bu esneklikle herkese hitap ediyor. Animasyon ve seslendirme açısından Friends or Foe o dönemin teknolojisi düşünüldüğünde oldukça başarılı. Çizgi film estetiği oyunun mizahi yanını güçlendirirken seslendirme ekibi de karakterlere hayat katmayı başarıyor. Ayrıca oyunun bölümleri farklı coğrafyalarda geçiyor. Tokyo'dan Transilvanya'ya kadar birçok farklı mekanda savaşarak ilerliyorsunuz. Bu çeşitlilik oyunun tekrara düşmesini büyük ölçüde engelliyor. Tabii ki oyunun eleştirildiği bazı noktalarda yok değil. Özellikle dövüş mekaniklerinin fazla basit olması ve hikayenin derinlikten yoksun oluşu bazı oyuncular için hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak Friends or Foe'nun ciddi bir süper kahraman oyunu olma iddiasında olmadığını, aksine eğlenceli bir deneyim sunmayı hedeflediğini göz önünde bulundurursak bu eksiklikler göz ardı edilebilir. Spider-Man Friends or Foe, Spider-Man oyunlarının en derinlikli veya karmaşık olanı olmayabilir. Ancak kendine has sıcaklığı, mizahı ve eğlencesiyle listemde 4 numaraya yerleşmeyi hak ediyor. Eğer arkadaşlarınızla veya çocuklarınızla oynayabileceğiniz hafif ama keyifli bir oyunu arıyorsanız Spider-Man Friends or Foe tam size göre. Ve geldik listemizin 3. sırasına. Spider-Man Web of Shadows. Bu oyun diğer Spider-Man oyunlarından farklı bir şeyler denemesiyle kesinlikle özel bir yere sahip. Eğer bir oyunun başına geçip ben tam anlamıyla bir Spider-Man hikayesi yaşamak istiyorum dediyseniz Web of Shadows size bunu fazlasıyla sunmaya başaran bir yapım. Web of Shadows'un en büyük artılarından biri karanlık ve ciddi tonuyla kendini diğer Spider-Man oyunlarından ayırması. Venom'un şehri etkisi altına aldığı kaotik bir atmosferde bütün New York'un bir savaş alanına dönüştüğünü görmek gerçekten büyüleyiciydi. Bu kaosun içinde Spider-Man olarak verdiğiniz kararlar hikayenin gidişatını doğrudan etkiliyor. Yani Web of Shadows sadece bir aksiyon oyunu değil. Aynı zamanda size seçim yapma özgürlüğünü sunan bir hikaye anlatımıyla da dikkat çekiyor. Oynanış tarafında bu oyunun benim gözümde bu kadar üst sıralarda olmasının bir başka sebebi ağ atma ve dövüş mekaniklerinin inanılmaz akıcı ve tatmin edici olması. Hem klasik kırmızı mavi kostümünüzle hem de Venom'un etkisindeki siyah kostümünüzle oynayabiliyor olmak oyuna inanılmaz bir çeşitlilik katıyor. Özellikle siyah kostümle oynarken Spider-Man'in daha agresif ve güçlü hale gelmesi karakterin duygusal çatışmasını hissedebilmenizi sağlıyor. Her iki kostüm de kendine has oynanış özellikleri sunuyor ve farklı düşman türleriyle mücadele ederken bu özellikleri kullanmak oldukça keyifli. New York'un atmosferi bu oyunda oldukça etkileyiciydi. Sokakların kaotik yapısı, Venom'un etkisi altındaki yaratıkların şehri istila edişi ve sivillerin çaresizliği o kadar iyi yansıtılmış ki kendinizi gerçekten bir süper kahraman olarak hissetmekten başka çareniz kalmıyor. Gökyüzünde süzülürken ya da düşmanlarla savaşırken şehrin size sunduğu bu atmosfer oyunu bir adım öteye taşıyor. Bir diğer öne çıkan unsur ise diğer Marvel karakterlerinin de oyunda yer alması. Wolverine'den Luke Cage'e hatta Moon Knight'a kadar birçok tanıdık yüzle karşılaşmak oyunu Marvel evreniyle daha da bağlantılı hissettiriyor. Bu karakterlerin hikayeye katkıları ve Spider-Man ile olan diyalogları oyunun evrensel bir hikaye anlatımı sunmasına büyük katkı sağlıyor. Tabii ki oyunun eksik yönleri de yok değil. Özellikle yan görevlerin çeşitlilikten yoksun olması ve bazen dövüşlerde yaşanan tekrar hissi Web of Shadows'un belki de bir başyapıt olmasının önündeki en büyük engellerden birkaçı. Ancak oyunun ana hikayesi o kadar sürükleyici ki bu eksiklikler kolaylıkla göz ardı edilebiliyor. Sonuç olarak Spider-Man Web of Shadows yalnızca aksiyon ve macera değil, aynı zamanda duygusal bir derinlik de sunan bir oyun. Spider-Man'in içsel çatışmasını, şehrin üzerindeki karanlık tehdidi ve kahraman olmasının ağırlığını bu kadar yoğun hissettiren başka bir oyun bulmak oldukça zor. İşte bu yüzden Web of Shadows benim listemde 3. sırada yer alıyor. Ve geldik listemizin 2. sırasına. Ultimate Spider-Man. Bu oyun benim için her zaman ayrı bir yere sahip olmuştur. Neden mi? Çünkü Ultimate Spider-Man
Spider-Man evrenine çizgi romanlardan fırlamış gibi hissettiren eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu oyunu diğerlerinden farklı kılan en büyük özelliklerden biri grafik tarzı ve sanat yönetimi. Cel shaded grafikler sayesinde oyun adeta bir çizgi romanı oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Her sahne, her diyalog, her dövüş çizgi roman sayfalarına alınmış bir panel gibi görünüyor. Bu estetik sadece oynaması değil, aynı zamanda izlemesi de inanılmaz keyifli bir deneyim sunuyor. Ultimate Spider-Man'in bir diğer büyüleyici yanı ise oynanışta sunduğu çeşitlilik. Oyunda sadece Spider-Man'i değil, aynı zamanda Venom'u da oynayabiliyorsunuz. Venom olarak şehri birbirine katmak, devasa düşmanları yenmek ve karakterin karanlık yönünü keşfetmek oyuna bambaşka bir derinlik kazandırıyor. Spider-Man ile akrobatik bir kahramanlık hissi yaşarken Venom ile yıkıcı bir güç olmanın tadını çıkarıyorsunuz. Bu zıtlık oyunu unutulmaz kılan detaylardan biri. Hikaye tarafında ise Ultimate evreninde sadık kalan güçlü bir anlatımla karşılaşıyoruz. Peter Parker'ın genç yaşındaki içsel çatışmaları, Venom ile olan karmaşık ilişkisi ve diğer tanıdık karakterlerin hikayeye olan katkıları ile oyun oldukça sürükleyici bir hal alıyor. Özellikle Venom ile Spider-Man arasındaki dinamik oyunun en güçlü yönlerinden biri. Bu ikilinin mücadelelerini oynarken her ikisinin de bakış açısını anlamak ve hissetmek mümkün oluyor. New York'un açık dünyası da oyunun bir başka parlayan noktalarından biri. Şehrin dinamik yapısı, binaların üzerinde süzülmek ve sokaklarda tehlikelere müdahale etmek oldukça tatmin edici. Ancak ağ ile sallanma mekanikleri her ne kadar yeterince akıcı görünse de bazen yavaş hissettirmesi oyuncuyu gerçekçilikten ve Spider-Man gibi hissetmekten bir nebze uzaklaştırabiliyor. Bu durum ağ atma mekaniğinin oyuncuya sunduğu zevki yüksek miktarda azaltabiliyor. Tabii bu oyunun da eksiklikleri var. Ancak bu eksiklikler Ultimate Spider-Man'in yarattığı büyüyü bozamıyor bence. Yan görevlerin sınırlı çeşitliliği ya da bazı mekaniklerin biraz ham hissettirmesi bu oyunun genel kalitesini gölgede bırakamıyor. Aksine oyunun sunduğu eğlence ve özgünlük o kadar güçlü ki bu eksiklikler kolayca göz ardı edilebiliyor. Ultimate Spider-Man'in en büyük başarısı bir Spider-Man hikayesini hem eğlenceli hem de duygusal bir şekilde anlatabilmesi. Bu oyun Spider-Man ve Venom arasındaki çatışmayı tüm derinliğiyle yaşatırken oyuncuya unutulmaz bir deneyim sunuyor. İşte bu yüzden Ultimate Spider-Man benim listemde ikinci sırada yer alıyor. Ve nihayet listemizin zirvesine ulaşıyoruz. Marvel Spider-Man. Çıktığı andan itibaren süper kahraman oyunları dünyasına devrim yaratan bu yapım benim için sadece bir oyun olmanın ötesine geçti. Bir hayran olarak Peter Parker'ın zorluklarla dolu hayatını, onun Spider-Man olarak şehri koruma görevini bu kadar derinlemesine ve duygusal bir şekilde deneyimlemek bambaşka bir şeydi benim için. İlk olarak grafikler ve atmosfer beni gerçekten büyüledi. New York şehri adeta canlı bir karakter gibi tasarlanmış. Hangi sokağa bakarsanız bakın detaylarla dolu bir dünya var. Şehri ağlarla sallanarak keşfetmek inanılmaz bir özgürlük hissi veriyor. Yüksek binaların arasından geçerken hissettiğiniz hız ve özgürlük gerçek anlamda etkileyici. Ama sadece görsellik değil, hikaye anlatımı da benim bambaşka bir boyuta taşıdı. Peter Parker'ın Spider-Man olmanın zorluklarıyla başa çıkarken kişisel hayatını dengeleme çabası gerçekçi, insani bir şekilde aktarılmış. Mary Jane, May Hala ve elbette Miles Morales gibi karakterlerin oyun içindeki yerleri hikayeyi yalnızca bir süper kahramanın macerası olmaktan çıkarıp daha derin bir anlatıya dönüştürmüş. Doktor Octopus gibi ikonik bir düşmanın oyun içinde gelişen olaylarla nasıl evrildiğini görmek oldukça etkileyiciydi. Dövüş sistemi diğer Spider-Man oyunlarından farklı olarak Batman Arkham serisinin dövüş dinamiklerinden esinlenmiş. Fakat ona kendi özgün dokunuşlarını da katmış. Ve bu özgür dolaşım mekaniği gerçekten efsane. Ağ ile sallanmanın tadını çıkarırken bir yandan şehri kötü adamlardan korumak her anı keyifli kılıyor. Bir başka önemli noktada oyunun seslendirme kadrosu. Yuri Lowenthal'ın Peter Parker rolündeki performansı karakterin duygusal derinliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Aynı şekilde Spider-Man'in kahramanlık ve insanlık arasında yaptığı dengeyi de hissettiren ses tasarımı ve müzikler her anı unutulmaz kılıyor. Özetle Marvel Spider-Man sadece bir oyun değil. Spider-Man hayranlar için adeta bir bağımlılık. Hikaye, mekanikler, görseller, sesler, her şey kusursuzca bir araya gelmiş. Eğer bir Spider-Man oyununu deneyimleyecekseniz bu kesinlikle bir başyapıt. Şahsen benim için bir oyun deneyiminin en üst noktasıydı ve bu yüzden listemin birinci sırasını sonuna kadar hak ediyor. Videomuzun sonuna doğru geldiğimizde biliyorum beklediğiniz iki oyun eksik.
Miles Morales ve Marvel Spider-Man 2. Ancak şunu da hatırlatmam gerek ki sevgili dostlar, bizler Türkiye'de yaşıyoruz. Bu sebeple bu iki oyunu ne yazık ki henüz deneyimleme fırsatım olmadı. Miles Morales'in kısa bir oyun olmasından ve Marvel Spider-Man oyunun üzerinde pek bir şey eklememesinden dolayı bu kadar yüksek miktarda bir parayı hak etmediğini düşünüyorum. Yine de elbette bir gün deneyimlemek isterim. Marvel Spider-Man 2'yi de henüz deneyimleyemedim. Fakat uygun bir indirime girerse satın almayı planlıyorum. O zaman geldiğinde de yüksek ihtimalle listede birinci sırada Spider-Man 2 olur gibi düşünebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların metin yazımı ve montajlanması günlerimi hatta bazen haftalarımı alıyor sevgili dostlar. Bu sebeple videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek ve içeriklerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.